Merhabalar, Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel eteğin yapımını anlatacağım. Eteğim 3-4 yaşa olabilecek ölçüde. Eteğim için 250 metre uzunluğunda ipler kullandım. 4 milim şişle beraber eteği ördüm. Pembe renkte 2 yumak ip kullandım. Beyaz renkte 1 yumak ip kullandım. Şöyle bel kısmında çift lastik ördüm. İç kısmına lastik geçirdim. Bel kısmının daha kip durması için böyle bel kısmına lastik geçirdim. Çift lastik ördüm. Sonrasında bu kısımda yine çift lastik ördükten sonra volon kısımlarını ördüm. Şöyle 4 tane volon kısmı yaptım. Şöyle alt kısımlarında her volonun kendi rengiyle beraber düz örgümü ördüm. En sondakinde düz örgü örmedim. Bu şekilde etek kısmını bıraktım. Şöyle arka kısımda şöyle şuradan aşağıya dikişimiz var. Yan kısma da bunu getirebilirsiniz. Böyle arka kısımda da kullanabilirsiniz. Şöyle dikişlerim var. Güzel bir etek çalışması oldu. Şöyle 1 yaşa da ördüm. Bu 1 yaş eteğimi ben 132 ilmekle beraber başladım. Bu da 1 yaşa olabilecek ölçüde. Bunu 3 tane volon şeklinde ördüm. Yine bunun da buradan aşağıya bir dikişi var. 1 yaş eteğimiz de bu şekilde. Sizler de istediğiniz şekilde eteği büyütüp küçültebilirsiniz. Bunu 132 ilmekle beraber ördüm. 1 yaş olabilecek ölçüde. Bu eteğimi de 162 ilmekle beraber ördüm. 3-4 yaşa olabilecek ölçüde. Sizler de 10'ar ilmek arttırarak veya 10'ar ilmek eksilterek eteği büyütüp küçültebilirsiniz. 2'şer ilmek de kenar ilmeği ekliyorum. Yani 160 ilmek eteğim için 2'şer ilmek de kenar ilmeğim için ekleme yapıyorum. Bu şekilde eteğimi örmüş oldum. Güzel bir çalışma oldu. Şimdi eteğimizin yapımına geçelim. Modelim için 4 milim şişimi aldım. Şöyle ipimi de aldım. Şişimin üzerine 162 adet ilmek atacağım. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. ...162 adet ilmeğimi şişimin üzerine attım. 160 ilmek modelim için 2 ilmek de kenar ilmeğim. Şimdi çift lastik öreceğiz. Şöyle eteğimin bel kısmından sizlere göstereyim. Şurada ben bel kısmına lastik geçirdim. Şu şekilde çift lastik ördüm. Ara kısmına lastik geçirdim. Belinin daha böyle kip durması için iç kısmına lastik geçirdim. Şimdi bu lastik kısmını öreceğiz. İlk ilmeğim olduğu için kenardaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. İpimi şöyle ön yüze aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şimin üzerine geçiriyorum. İpimi arka yüze aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. İlmeğimi örmeden sağ şimin üzerine geçiriyorum. İpimi arka yüze aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. İlmeğimi örmeden sağ şime geçirdim. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Bu sırada örmeden almış olduğumuz ilmekleri diğer arka sırada o ilmeklerimizi öreceğiz. Örmüş olduğumuz ilmekleri örmeden alacağız. İlmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ şimin üzerine alıyorum. İpimi arka yüze aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. İlmeğimi örmeden sağ şim alıyorum. İpimi arka yüze aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreyim. Sıra sonuna kadar geldim. İlmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi diğer yüze aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. İlmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Kenar ilmeğimi de yine şöyle ters olarak ördüm. Modelimi çevirdim. Modelimin
Şöyle arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimizi örmeden bir önceki sırada örmeden sağ şişimizi almıştık. Bu sırada o ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğim örülmüş olan ilmeğin bir önceki sırada bunu örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi diğer yüze aldım. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Zaten ilmeğim burada kendini belli ediyor. Uzun bir ilmek. Bunu düz olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir önceki sırada ilmeğim örülmüştü. Bu sırada bu ters ilmek olarak görülüyor. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi diğer yüze aldım. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Burada ilmeğim örülmüş. Bir önceki sırada ters ilmek olarak görülüyor. Bunu örmeden sağ şişimin üzerine aldım. İpimi diğer yüze alıp sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Zaten bir sonraki sırada hangi ilmeği örüp hangisini örmeyeceğiniz net bir şekilde belli oluyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Yine burada aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi diğer yüzde örmemiştim. Zaten kendini belli ediyor. Şöyle düz ilmek gibi görünüyor. Bunu düz olarak örüyorum. Burada aradaki ilmeğim, örülmüş olan ilmeğim ters ilmek olarak görünüyor. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. İpimi diğer yüze alıyorum. Burada düz görünen ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Aradaki ters görünen ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Yani düz görünen ilmeğim benden tarafa, ters görünen ilmeğim diğer tarafa kalıyor. Bu biraz daha örüldükçe kendini belli edecek. Bu düz görünen ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi kendimden tarafa alıyorum. Aradaki ters ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Yani bu ilmeğimizi diğer yüzde öreceğiz. Şimdi bu yüzde 6 sıra öreceğiz. Diğer yüzde de yine 6 sıra öreceğiz. Toplamda 12 sıra lastik kısmını örmüş olacağız. Zaten böyle 1-2 sıra örüldüğünde o aradaki boşluk kendini belli etmiyor. 5-6 sıra örüldükten sonra aradaki boşluk kendini net bir şekilde belli ediyor. O yüzden başta hani olmuyor diye karamsarlığa kapılmayın. Biraz daha ördükten sonra net bir şekilde aradaki boşluk belli oluyor. Şimdi sıralarımızı bu şekilde örelim. Yine 6 sırayı tamamlayana kadar bu şekilde öreceğiz. Yani 6 sıra bu yüzde örmüş olacağız. 6 sıra diğer yüzde örmüş olacağız. Ben sıralarımı bu şekilde tamamlayayım. Sıralarımı ördüm. Bu yüzde de 6 sıra, diğer yüzde de 6 sıra olarak çift lastik kısmını ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra şişimin üzerinde. Diğer tarafta da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra şişimin üzerinde. Şöyle iki tarafı kapalı görünüyor. Ama şu kısımdan hemen kancalı iğne ile beraber girdiğinizde iç kısmına rahatlıkla lastiğinizi geçirebilirsiniz. Şu şekilde iç kısmı boş. Şöyle şişimi rahatlıkla içine sokuyorum. Bu kısma kancalı iğne ile beraber lastiğinizi rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şimdi bu çift lastik kısmını burada ördük. Şimdi biraz daha lastik kısmı öreceğiz ama normal bir şekilde çiftli lastik öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi benden tarafa aldım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki düz, iki ters olarak sıramı tamamlıyorum. Sıramı iki düz, iki ters olarak tamamladım. Şimdi örneğimi çeviriyorum.
Örneğimin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğim var. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıralarımı bu şekilde tamamlayacağım. 20 sıra olana kadar bu lastik örgüyü öreceğim. Sıralarımı 20 sıra çift lastik örgüye tamamlayayım. Sıralarımı 20 sıraya tamamladım. Şuradaki çift lastiğimi 20 sıra olana kadar ördüm. Şuradan yukarı düz örgülerimi saydığımda 19 sıra örmüş oldum. 20. sıra şişimin üzerinde. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi şöyle arka yüze alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzde volon yapımına başlayacağız. Sıramı ters örgü olarak tamamlayayım. Arka yüzdeki ters örgümü tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada şimdi volon yapımına başlayacağız. Şöyle diğer itemden sizlere göstereyim. Şu şekilde kat kat volonlarımızı yapacağız. Başlangıçta 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani başlangıçta 5 ilmeğimi örmüş oldum. Sonrasında ipimi arka yüze alıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi doladım. Yine bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada artışlarımız olacak. Yani 5 ilmeğimizi ters ördük. Bir ilmeğimizi düz ördük. Bir ilmeğimizi doladık. Bir ilmeğimizi düz ördük. İpimi ön yüze alıyorum. 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aralarda 8 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Sadece başta ve sonda 5 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Modelin ara kısmındaki 8 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane fazla örmüşüm. 8 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi doladım. Bir ilmeğimi düz ördüm. İpimi ön yüze aldım. 8 ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmeğimi düz ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 8 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka yüze aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi doladım. Bir ilmeğimi daha düz olarak ördüm. İpimi ön yüze aldım. 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Sonda 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ben. Sizler isterseniz ters olarak da örebilirsiniz. Ben düz olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Artışlarımızı sadece ön yüzde yapacağız. Şimdi artış yaparak ön yüzde geldik. Örneğimizin arka yüzündeyiz. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin yönü düz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında bir ilmeğimizi ön yüzde düz örmüştük. Bir artış yapmıştık. Tekrardan düz olarak bir ilmeğimizi örmüştük. Bu ilmeklerimizi bu sırada ters olarak öreceğiz. İpimi arka yüze aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Artış yapmış olduğum ilmeği de ters ördüm. Tekrardan bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani 3 ilmeğimizi ters örmüş olduk. Ara kısımda 8 ilmeğimiz vardı. Bu 8 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Sekiz ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada 3 ilmeğim var. Bunları ters olarak örüyorum.
arttırmış olduğum ilmekle beraber 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 8 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada yine artış yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğim oldu. Şimdi burada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında yine bir artış yapıyorum. Buradaki yani 5 ilmeğimden sonraki bir tane düz ördüğüm ilmeğim sabit olarak ilerleyecek. Sonrasında bir tane ipimi doluyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci sırada yani ilk artış sıramızda bir tane örmüştük. Şimdi artış yaptığımız için buradaki ilmeklerimiz 2'ye yükseldi. Bir tane ipimi doladım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ara kısımda 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu ara kısımdaki 8 ilmeğimi sabit olarak öreceğiz. Yine artış yaptığım yere geldim. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi bir doladım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra ara kısımda 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Artışlarımız bu şekilde ilerleyecek. 7 tane artış sırası yapacağız. Yine artış yapacak olduğum yere geldim. İlmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Yani burada dolamış olduğumuz, artış yapmış olduğumuz ilmeği de arka yüze ters olarak öreceğiz. Ön yüze geldiğimizde tekrardan 5 tane ilmeğimizi öreceğiz. Bir tane düz ilmeğimizi öreceğiz. Bir tane ipimizi dolayacağız. Sonrasında 3 ilmeğimizi düz öreceğiz. Çünkü şu anda bir artış yapmış olduğumuz için buradaki ilmeğimiz 3'e yükselecek. Arka yüzüne aynı şekilde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters şeklinde öreceğiz. Yine ön yüze geldiğimizde artış yapacağız. Bu şekilde sıralarımızı öreceğiz. Şuradaki bir tane delik oluştu. Yani burada bir tane ajurumuz oluştu. Bunlar 7 tane olana kadar sıralarımızı öreceğiz. Şöyle temden sizlere göstereyim. Şu şekilde artışlarımızı yapacağız. Yani bir tane artışımızı yaptık. Şu anda ikinci artış sırasındayız ön yüzümüzde. Arka yüzde örüp tekrar ön yüzde artış yapacağız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artış sıramız olana kadar burayı öreceğiz. Sonrasında ilmeklerimizin kesimini yapacağız. Ben de sıralarımı 7 tane artış sıram olana kadar öreyim. Sıralarımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane artış sıram olana kadar fırfır kısmını örmüş oldum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada kesimimizi yapacağız. İlmeklerimizi keseceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Kesimimi tamamladım. Böylece birinci fırfır kısmımızı tamamlamış olduk. Bu şekilde. Şimdi şuradan arka kısımdan ilmekler çıkartacağız. Şurada bir tane haroşamız var. Bu haroşa ilmeklerinden ilmekler çıkartacağız. Şöyle diğer taraftan ilmeklerimi çıkartacağım. Çünkü düz örgü örecek olduğumuz için şu şekilde düz örgümüz gelmeli. Yani örneğimizin ön yüzüne arka kısımdaki düz örgümüz gelmeli. Şöyle diğer eteğimden sizlere göstereyim. Şu şekilde fırfırımız altında şu şekilde düz örgümüz olacak. Her bir fırfırın altında düz örgümüz var. En sondakinde düz örgümüz olmuyor. Bu şekilde ilmek çıkartacağız. Şimdi şu kısımdan ilmeklerimi çıkartmaya başlıyorum.
Tığla da çıkartabilirsiniz, şişle de çıkartabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. 162 ilmekle beraber başlamıştık. Yine bu kısımdan 162 adet ilmek çıkartacağız. Hemen köşeden şöyle haroşamın aşağıya bakan bir dişine şişimi geçirdim. Şöyle de ipimi aldım. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Hemen yandaki haroşama şu şekilde şişimi geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yine şurada haroşamın aşağıya bakan dişli kısmına şişimi geçirdim. İlmeğimi çıkarttım. Eğer ki şişle beraber çıkartamazsanız tığ ile beraber de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde her bir şuradaki haroşanın aşağıya bakan ilmeklerinden ilmek çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar 162 adet ilmek çıkartacağım. Çünkü 162 ilmekle beraber başlamıştık. Yine burada 162 adet ilmek çıkartacağım. İlmeklerimi çıkarttım. Şöyle 162 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şöyle ilk ilmeğim olduğu için kenar ilmeğimi de düz olarak öreyim. Sonraki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzde ters olarak öreceğim. Tekrar ön yüzde düz olarak sıralarımı öreceğim. ...15 sıra düz örgü öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 15 sıra düz örgüm olana kadar sıralarımı tamamlayacağım. 15 sıra düz örgümü tamamladım. Şöyle şu şekilde fırfırımızın arka kısmına bu düz örgümüz gelecek. Şöyle saydığımızda 15 sıra ters örgüm arka sırada oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra ters örgüm arka kısımda oldu. Ön yüzde de yine 15 sıram var. Şimdi beyazla beraber burada yapmış olduğumuz fırfır kısmını beyazla beraber yapacağız. Ön yüzde düz örerek geldim. Burada ipimi kestim. Şimdi beyaz ipimi ekleyip modelimin arka yüzünü ters olarak beyaz ipimle beraber bir sıra ters örgü öreceğim. Ön yüzde fırfır kurulumuna yani volon kurulumuna başlayacağız. Şöyle kenar ilmeğimi de beyazla beraber ilk önce düz olarak örüyorum ilmeğimi. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada iplerimi bağlayacağım çözülmesinler diye. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü olarak öreceğim. Beyazla beraber sıramı ters örgü olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Beyaz ipimle beraber bir sıra ters örgümü ördüm. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada volon kurulumunu yapacağız. Yani ilk sırada pembe ile beraber volon kurulumunu yapmıştık. Şimdi beyazla beraber volonumuzu yapacağız. Yine burada kurulumunu yaptığımız gibi burada da aynı şekilde yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğimi kenarda örmüş oldum. Burada 5 ilmeğimi ters olarak örmüş oldum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi şişime doluyorum. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. Arada 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 4, 6, 7 ve 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Bir tane artış yaptım.
Bir ilmeğimi düz ördüm. Yine 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzde düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arttırmış olduğum ilmeği de ters olarak öreceğim. Yine ön yüze geldiğimizde burada 5 ilmeğimizi ters öreceğiz. 1 ilmeğimizi düz öreceğiz. Bir tane artış yapacağız. 2 ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonra arada yine 8 ilmeğimizi ters öreceğiz. Yani buradaki gibi aynı şekilde beyaz renkle beraber de öreceğiz. Sonra kesimimizi 7 tane artış yaptıktan sonra kesimimizi yapacağız. Yine bu kısımdan şuradaki arka kısımdan ilmekler çıkartacağız beyazla beraber. Beyazla beraber 15 sıra öreceğiz. Sonra pembe ile beraber uç kısmına volonumuzu yapacağız. Şöyle diğer eteğimden sizlere göstereyim. Şimdi bu volonumuzu yaptık. Alt kısmına 15 sıramızı ördük. Uç kısmına beyazla beraber volonumuzu yapacağız şimdi. Yine alttan ilmek çıkartacağız. 15 sıra öreceğiz düz örgü olarak. Uç kısmına pembe ile beraber volonumuzu yapacağız. Alt kısımdan ilmek çıkartacağız. Pembe ile beraber 15 sıra öreceğiz. Yine en son beyazla beraber volonumuzu yapacağız ve onun altından ilmek çıkartmayacağız. Yani bunun gibi bırakacağız. Bu şekilde 4 tane volonumuz olana kadar sıralarımı öreceğim. Bu eteğim küçük olduğu için 3 tane volon ördüm. Bu eteğim büyük olduğu için 4 tane volon öreceğim. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Sıralarımı ördüm. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane volon olarak etek kısmını ördüm. Şöyle pembenin altına pembe düz örgü ördüm. Beyaz volonumun altına beyaz düz örgü ördüm. Tekrardan pembe volonumun altına pembe düz örgü ördüm. En sonda beyazla beraber volonumu yaptım. Alt kısmına düz örgü örmeyeceğim. Bu şekilde beyaz kısmını bırakacağım. Burada 7 tane artışımı yaptım. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada eteğimizin kesimini yapacağız. Etek ucundaki ilmeklerimizi keseceğiz. Ön yüzden kesimimi yapacağım. Şöyle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ön yüzde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Eteğimizi tamamlamış olacağız. Kenardan dikişlerimiz var. Bel kısmına da lastik ekleyeceğiz. Şimdi kesimimi tamamlayayım bu şekilde. Eteğimin uç kısmındaki kesimimi tamamladım. Böylece eteğimizi bitirmiş olduk. Şimdi bel kısmına ben lastik takacağım. Şöyle kancalı iğnenin ucuna şöyle geniş bir lastiğim vardı. Bunu bel kısmına takacağım. Sizler de istediğiniz lastiği kullanarak bel kısmına takabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Hani dikince de çok şey değil ama lastikli olarak daha rahat kullanırsınız. Şu lastik kısmını örmüştük. Burada çift lastik örmüştük. O kısma lastiğimi geçireceğim. Şimdi burada kapalı görünüyor ama şu aradan hemen iğnemizi geçireceğim. Şuradan hemen şu şekilde iğnem geçiyor. Bu şekilde diğer uç kısma kadar lastiğimi ilerleteceğim. Bu kısımdan iğnemi hemen çıkartıyorum bu şekilde. Buraya lastiğimi
geçirmiş olduk. Şimdi bu lastiğimi burada iğne ile beraber şöyle uç uca yeterli miktarda şu şekilde ayarlayıp uç uca dikeceğim. Sonrasında kenar dikimimizi yapacağız. Şimdi buradaki lastiğimi ben ayarlayayım. Lastik kısmını ayarladım. Şöyle pembe ipime iğnemi geçirdim. Şuradan aşağıya doğru pembeyle beraber dikeceğim. Şöyle ilk önce aşağıya doğru zeminini dikeceğim. Sonra da fırfırını birbirine dikeceğim. Beyaz yeri de beyazla beraber dikimini yapacağım. Şurada lastik kısmım var. Şöyle hem buradan hem karşılıklı olarak iğnemi geçiriyorum. Ben dikimimi ön yüzden yapıyorum. Sizler isterseniz arka yüzden dikiminizi yapabilirsiniz. Bu şekilde dikimimi yapacağım. Aşağıya doğru pembeyle beraber dikimimi yapacağım. Yine fırfırımı da pembeyle beraber dikeceğim. Beyaz kısmı da beyazla beraber dikeceğim. Bu şekilde dikimimi tamamlayacağım. Şimdi dikimimi yapayım. Eteğimin bitmiş halini sizlere göstereceğim. Dikişimi tamamlayarak eteğimi bitirmiş oldum. Şöyle şuradan aşağıya dikişimi yaparak eteğimi bitirdim. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örmüşsünüzdür. Daha büyük yaşa eteği örmek isterseniz, mesela 7-8 yaşa eteği örmek isterseniz iki parça halinde eteği örüp kenarlardan dikiş yaparak eteği de daha büyük şekilde örmüş olursunuz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.